Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu üç takımın tüm Türkiye genelinde çok geniş bir taraftar kitlesi var. Peki Anadolu'da bu kadar destek görmelerinin nedeni sadece sportif başarıları mı? Şampiyon oldukları için mi destekleniyorlar? Gelin bu durumu farklı bir bakış açısıyla inceleyelim. Dünya genelindeki taraftar davranışları incelendiğinde, genel olarak insanların doğup büyüdükleri şehrin spor takımlarını destekledikleri görülmektedir. Örneğin, doğma büyüme bir Chicago'lu, Chicago Bulls uzun yıllar şampiyon olamasa bile Los Angeles Lakers basketbol takımını desteklemez. Ya da Londra doğumlu biri sırf şampiyon oluyor diye Manchester City'ye gönül vermez. O zaman neden Anadolu şehirlerinde yaşayan, hatta pek çoğu hayatlarında hiç İstanbul'a gelmemiş insanlar, İstanbul takımlarına fanatiklik seviyesinde bağlı? Bunun nedeni, üç büyüklerin sportif başarıları değil. Taraftarlık, çoğunlukla fanatik babanın veya akrabanın etkisiyle çocuk yaşta şekillenmeye başlayan bir olgudur. İşte tam burada Anadolu'daki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarını dünyanın diğer takım taraftarlarından ayıran özel bir durum ortaya çıkmaktadır. Anadolu insanı bu kulüplerle 20. yüzyılın başlarında tanışmış ve bu kulüplere olan hayranlıkları genç nesillere aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Osmanlı'nın son dönemlerinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri yalnızca spor sahalarında değil, vatan savunmasında da büyük fedakarlıklar sergilemiştir. Bu köklü kulüpler, işgal altındaki İstanbul'da Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine destek olmuş, ulusal birliğin ve beraberliğin simgeleri haline gelmişlerdir. Şimdi gelin bu kulüplerin tarihlerine ve Anadolu halkında iz bırakmış özel durumlarına göz atalım. ...1903 yılında kurulan Beşiktaş Jimnastik Kulübü, özellikle Mondros mütarekesi sonrası işgal altında bulunan İstanbul'da spor yapmanın ötesine geçerek vatansever bir rol üstlenmiştir. Beşiktaşlı sporcular ve yöneticiler, Kuvayi Milliye Hareketi'ne lojistik destek sağlamış, gençlerin milli bilinçle eğitilmesine katkıda bulunmuştur. Beşiktaş'ın sporcularından birçoğu, Kurtuluş Savaşı'nda cepheye gitmiş, hatta futbol takımının neredeyse tamamı şehit olmuştur. Çanakkale'de şehit düşen takım kaptanı Şair Kazım'ın Beşiktaş için yazdığı ve cebinde bulunan şiir şu cümleyle sona ermektedir: "Biz 11 arkadaşız, lakin arkamız daha var." Kısacası Beşiktaş Jimnastik Kulübü işgal altındaki halkın moralini yüksek tutmak için büyük çaba göstermiştir. Siyah-beyaz renkler, Anadolu insanı için dönemin karanlık günlerini ve gelecek güzel günlerin umudunu temsil etmektedir. Aynı günlerde Fenerbahçe Spor Kulübü, Türk milletinin onurunu savunmada öncü rol oynamıştır. İşgalci güçlerin oluşturduğu karma takımlarla yapılan maçlarda Fenerbahçe, yalnızca bir spor kulübü olarak değil, aynı zamanda direnişin bir sembolü olarak sahaya çıkmıştır. Özellikle İngiliz işgal güçlerine karşı yapılan futbol müsabakalarında alınan galibiyetler, Türk milletine moral kaynağı olmuştur. Bu maçlar, işgal kuvvetlerine karşı yalnızca sahada değil, aynı zamanda halkın kalbinde de kazanılmış zaferlerdir. Fenerbahçe'nin Moda sahasında işgalci İngiliz takımlarına karşı oynadığı ve galibiyetle sonuçlanan maçlar, Anadolu halkına moral olmuş, gazetelerde büyük bir coşkuyla duyurulmuştur. Atılan her bir gol yalnızca bir sayı değil, aynı zamanda işgale karşı bir meydan okuma olarak görülmüştür. Galatasaray Spor Kulübü de vatan savunmasında önemli bir rol oynamıştır. Kulüp,
işgal altında bulunan İstanbul'da gençleri bir araya getirerek milli mücadelenin desteklenmesine katkıda bulunmuştur. Galatasaray Lisesi, zamanla Kurtuluş Savaşı'na katılan öğrencileri ve mezunlarıyla bir vatanperverlik yuvası haline gelmiştir. Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen ve arkadaşları spor faaliyetleri aracılığıyla Türk gençliğine milli birlik ve beraberlik bilincini aşılamıştır. Anadolu halkı bu üç büyük kulübün fedakarlıklarını ve galibiyetlerini gazetelerden okudukça onlara gönülden bağlanmış, spor sahalarındaki zaferler işgal altındaki halk için bir umut ışığı olmuştur. Her bir galibiyet haberi bağımsızlık mücadelesine olan inancı artırmıştır. Bu kulüpler sadece birer spor kulübü değil, aynı zamanda bağımsızlık ruhunun taşıyıcıları olarak milletin tarihine kazınmıştır. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Türk milletinin kurtuluş mücadelesinde üstlendikleri bu şanlı rollerle sadece birer spor kulübü değil, aynı zamanda tarihi birer değer olarak sonsuza dek Anadolu insanının gönlünde olmaya devam edecektir. Ala. Renklerimiz siyah ve beyaz. Yalnız renklerimiz mi Fuat? Siyah, şehitlerimizin yası. Beyaz, istikbalimizin aydınlığı. Yalnız renklerimiz değil, tavrımız o halde. Tavrımız Beşiktaş. Bir tavırdır Beşiktaş. 121 yılı aşan asil duruşun bize hep öğrettiği gibi bir takımdan öte bir tavırdır Beşiktaş.